Bir gününüzü ekonomik bir şekilde Vietnam'da 500.000 dongla geçirebilirsiniz arkadaşlar. Vietnam benim gördüğüm en ucuz ülkelerden bir tanesi. Şu anda 6 sene önce geldiğime göre daha pahalı ama halen daha diğer ülkelerle kıyasladığımızda gerçekten inanılmaz ucuz bir yer. Bakın şimdi. Malzeme full dolu ve şu sadece 50.000 dong. 2 dolardan daha az. Özellikle kahvaltıda çok iyi gidiyor. Ya ben şu olayı seviyorum Vietnam'da. Bence halen daha gelip gezebileceğimiz en ucuz ülkelerden bir tanesi. Özellikle Türk lirasının bu kadar değer kaybettiği bir dönemde yani bizim gelip böyle çok rahat bir şekilde gezebileceğimiz sayılı ülkelerden bence. Gideceğimiz yol dostlar yalnızca 2 kilometre ve motorun ücreti de yalnızca 19.000 Vietnam dongu. Yani ne yapıyor derseniz çok ucuza geliyor ya. Yani gerçekten çok böyle sembolik bir paraya tekabül ediyor. O dünyaca ünlü markaların 200-300 dolara sattığı ceketler burada 10 dolar 20 dolar işte. Tişörtler, ne bileyim ceketler, ne ararsanız yok pahasına satılıyor burada Vietnam'da. Herkese yeni bir günden, huzurlu bir Hanoi sabahından selamlar arkadaşlar. Kaotik şehrin en huzurlu noktalarından bir tanesine geldim. Hoan Kiem Gölü'nün kenarındayız şu anda. Geçen bölümde bu gölün üzerindeki tapınağı gezmiştik. Buranın kıyısında biraz yürümüştük. Buraları gezip keşfetmiştik. Dedim ben de bu videoyu da, bu bölümü de direkt buradan gölün kıyısından, etrafından başlatayım. Bu arada selamlar herkese tekrardan. Kendime de çevireyim şöyle bir kamerayı. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir dostlar. Hemen burada bakın meyve satıcıları var. Şöyle çeşit çeşit tropikal meyveler. Ananastan guavaya kadar, hatta şeftali falan bile var yani. Bunlara kadar her şey satılıyor. Burada galiba tost gibi, ekmek arası gibi bir şey yapıyorlar, bakın şişleri. Şöyle kömürün üstünde pişiriyor ablamız. How much for one? 30. Bir tanesi 30'muş bakın. 30'a böyle ekmek arası bir şey alabiliyorsunuz direkt. Artık ne etidir bilmiyorum. Ona garanti veremiyoruz. Böyle seyyar satıcılar ya da restoranlar gördüğünüzde sorun arkadaşlar. Çünkü zaten domuz eti özel bir şey burada ve hani söyleyeceklerdir yani tavuksa tavuk, etse et diye. Bazen çok İngilizce bilmeyebiliyorlar. Çevre çok güzel çalışıyor burada. Google Translate ya da herhangi bir translate'i kullanabilirsiniz yani. Yine bakın meyve satıcıları, hediyelik eşyacılar. Cennet hurması bile var, bakar mısınız şöyle? Her şey satılıyor şu an burada. Bir tane mango alıyorum dostlar. Pazarlık yapmanız lazım. Çok turistik bir yer olduğu için bu gölün çevresi. Fiyatı size 2 katı 3 katı söylüyorlar. Abla bana 100.000 dedi, sonrasında 50'ye anlaştık. Yani ne yapıyor derseniz 2 dolar yapıyor dostlar yaklaşık olarak. Bir karşıya atalım kendimizi. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Yerin dibine girdim ya. Var ya az önce yerin dibine girdim. Tam meyveyi alacağım kadından. Bir baktım bende hiç Vietnam parası kalmamış. Aslında fark etmiştim ama daha üzerimde biraz sersemlik var. Tam kendime gelemedim. Hiç aklıma gelmedi o an. Para çevirmem lazım. Kadından meyveyi alamadım ya. Hazırlattık o kadar. Tam kesmeye başladı. Bir baktım para yok. Şimdi burada tarihi şehir merkezinde para çevirebileceğim bir yere doğru ilerleyeceğim. Burada döviz bürolarında çok değişik bir olay var. Şöyle bir geçelim. Arkadaşlar burada döviz kurunda şu anda bir kara borsa oluşmuş durumda. Vietnam'da bu son 1-2 senedir olan bir şeymiş. Döviz kurunda çok ufak bir farklılık var. Normalde resmi kura göre 1 dolar şu anda 26.300 dongken bazı yerler size 27.500'den falan bozuyorlar doları. Yani
1.200'lük bir fark var arada. Küçük bir fark gibi gelebilir ama 200 dolar bozdurduğunuzda 6 dolar falan fark ediyor. İşte 400 dolarsa 12 dolar fark ediyor mesela. Aslında ciddi bir fark. Kara borsanın olduğu her ülkede olduğu gibi burada da sorun şundan kaynaklanıyor. Dolar olması gerektiğinden daha düşük resmi olarak ama aslında değerinin daha yüksek olması gerekiyor şu anda. Yani daha yüksek olması lazım ama devlet bir tık daha düşük açıklıyor gibi gözüküyor. En azından ben bunu anlayabildim yani. Bu arada abla sigara böreği gibi bir şey yapıyor ama yağ çok fena duruyordu. Kızartmış olduğu yağ bayağı fenaydı. Masaj salonları burada da her yerde arkadaşlar. Yani Tayland'daki gibi, Bangkok'taki gibi ya da Phuket'teki gibi her yerde görebiliyorsunuz. Şimdi şu olayı daha detaylıca anlatacağım size. Bu tarz kuyumcularda dolar kurunun daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Ben geçen sefer normal bir turizm acentesinde bozdurdum ve 27.500'den falan bozdular bana. Bir de gidip bu yerel kuyumculara soracağım. Bakın şurası bir kuyumcu mesela, kapıya exchange diye yazmış. Kamerayı kapatıp bunlardan bir iki tanesine girip bir kuru öğrenmeye çalışacağım. Kuru almaya çalışacağım. Sonrasında para çevirdikten sonra da Vietnam paralarını gösterelim biraz size. Ve para çevirme işini şimdi hallettim dostlar. Paranın büyük bir kısmını cebime koydum. 100 dolar çevirdim sadece ve kur 27.6 idi. 27.600 gibi bir şeydi kur. Resmi kur şu anda 26,300 dostlar. 26.3 olarak düşünebilirsiniz yani. Yalnız motorlardan ne yürüyebiliyorum ne konuşabiliyorum şu anda. Bas bas, biraz daha bas kornaya, bas, biraz daha bas, hiç. Hanoi'deyseniz buna alışmak zorundasınız. Sorun şu ki motor yoğunluğu çok fazla ama yürüyüş yolu yok yani. Yolun ortasından yürümeniz gerekiyor. Böyle olunca da korna sesi eksik olmuyor haliyle. Vietnam'a dair sevdiğim şey dostlar, geldiğimden beri çok rahat bir ülke. Yani gerçekten ülke çok rahat. Herkes kendi halinde. Hani dünya batsa umurunda değil derler ya. Öyle insanlar Vietnamlılar, gerçekten çok rahat insanlar. Bu rahatlık size de geçiyor. Bayağı bir salıyorsunuz böyle burada. Ben geleli 12 gün oldu. Bugün galiba 12. günüm. Ve sürekli bir yağmur vardı. İlk günlerde çok sıkıldım falan. Sonra dedim yapacak bir şey yok yani. Sal gitsin. Ondan sonra ben de saldım ve daha çok keyif almaya başladım burada. Bir gün Vietnam'a gelecekseniz vaktiniz olsun ve salın, hayatın akışına bırakın kendinizi. Buradaki Vietnamlıların rahatlığına kavuşun yani bence biraz. Şimdi çok zor da olsa sonunda kamerayı sabitleyebileceğim bir yer buldum. Şöyle bir Vietnam paralarını göstermek istiyorum. Burada üzerinde Ho Chi Minh'in olduğu bir 10.000 Vietnam dongumuz var. 1 dolar resmi kura göre 26.300, gayri resmi kura göre ne kadar bilmiyorum. Ben 27.600'den bozdurdum. Şöyle paranın ön yüzünde göstereyim. Ho Chi Minh Vietnam'ın kurucu lideri dostlar. Kuzey Vietnam'la Güney Vietnam'ı savaş sonucu birleştiren kişi. Biliyorsunuz Vietnam Savaşı 20 yıl boyunca devam etti ve Vietnam 5 milyon insanını kaybetti bu savaşta. Ho Chi Minh'i bugün kahramanları olarak görüyorlar ve bütün paraların üzerinde onun resmi var. Şu 50.000 dong yaklaşık olarak 2 dolara tekabül ediyor burada. Ve bakıyorum başka kaç var? Burada şöyle bir 200.000 dongumuz var ve hemen burada da en büyük banknot olan 500.000 dong var. Şu galiba yaklaşık 20 dolar yapıyor. 18 dolar falan yapıyor. Bununla bir gününüzü daha geçirebilirsiniz. Konaklamayı katmazsak herhalde bir gününüzü ekonomik bir şekilde Vietnam'da 500.000 dongla geçirebilirsiniz arkadaşlar. Vietnam benim gördüğüm en ucuz ülkelerden bir tanesi. Şu anda 6 sene önce geldiğime göre daha pahalı ama halen daha diğer ülkelerle kıyasladığımızda gerçekten inanılmaz ucuz bir yer. Halen daha bu ülkede kişi başına düşen milli gelir yıllık 4.600 dolar. Yani çok çok düşük. Vietnam halen daha aslında fakir bir ülke. Geri kalmış bir ülke. Şu anda ekonomileri hızla büyüyor, hızla gelişiyorlar ve daha da turistik bir ülke haline geliyorlar. Bu yüzden fiyatlar artıyor ama
bence halen daha gelip gezebileceğimiz en ucuz ülkelerden bir tanesi. Özellikle Türk lirasının bu kadar değer kaybettiği bir dönemde yani bizim gelip böyle çok rahat bir şekilde gezebileceğimiz sayılı ülkelerden bence. Bu konuşmalarımdan da anlayacağınız üzere dostlar, bugünkü konumuz Vietnam'daki fiyatlar. Vietnam halen daha ucuz mu? Vietnam ne kadar ucuz? Türk lirasıyla Vietnam gezilir mi? Bunları konuşacağız ve olabildiğince size Vietnam'daki fiyatları göstermeye çalışacağım. Evet, Hanoi macerası tekrardan başlasın bakalım. Şimdi ilk olarak bir sözümüzü tutalım. O meyveci ablanın yanına gideyim ben ve sipariş ettiğim meyveyi bir alayım. Çünkü gerçekten çok ayıp oldu. Kötü hissettim yani. Gidelim hemen mangomuzu alalım ve sonrasında Vietnam sokaklarına, Hanoi sokaklarına akmaya devam edelim. Şöyle şimdi aldık meyvemizi. Thank you. Half kilo. Ne kadar mutlu oldu mesela abla. Kameradan çok hoşlanmamıştı ilk geldiğimde, o yüzden yüzüne tutmadım ama kadın geri geldiğimi görünce çok mutlu oldu. Hazır şöyle yine kamerayı sabitleyebileceğim bir yer bulmuşken bir tadına bakayım videoda. Çok iyi. Aşırı tatlı. Tam böyle sevdiğim kıvamda. Müthiş ya, tropikal meyveler burada. Gerçekten bayağı iyi. Bu ülkelere dair en sevdiğim şey şu meyveler olabilir. 2 dolara sokakta ayaküstü hemen meyve alabiliyorsunuz. Daha arka sokaklara gitseniz 1 dolara da alırsınız bunu dostlarım. Ucuz yani gerçekten. Bu tarz şeyler seyyar satıcılarda çok çok ucuz. Süpermarkete gitseniz belki 3'te 1'i 4'te 1'i fiyatını alırsınız bunu. Neyse şunu bir yiyeyim ben, sonra devam edelim. Ve sonunda Hanoi trafiğine çıktık arkadaşlar. 60.000 karşılığında buradaki rikşacı abilerden bir tanesiyle anlaştım. Rikşa ne derseniz tam olarak bu olay bisiklet taksi dostlar. Bir 5-6 dakika gezdirecek beni. Hani çok da böyle onu da dedim yormayayım. Çok dedim böyle buna binmeye hevesim de yok. Göstermek için dedim bir daha bir bineyim buna. Bir tur atalım sadece. 5 dakikaya da 60.000'e gezdiririm seni. İyi tamam dedim. Ondan 10-15 dakika gezmek istiyorsan da 100.000 dedi. Dedim çok iyi. Geçen bölümde de öyle gezmiştik. Biraz daha farklı sokakları gezelim. Bu Hanoi'nin arka sokaklarını görelim istedim. Bir de güzel bir kafe bir şey görürsem hemen duracağım. Bir kahvaltı yapacağım artık. Çünkü sadece mango ile ayakta duruyorum yani. Saat 1 oldu öğleden sonra. İlerleyelim bakalım şu Hanoi'nin sokaklarında. Bu arada altımız çukur. Bildiğiniz kocaman çukur var. Sadece demir şeylerle üzerini kapatmışlar. Onun da bir kısmı açılmış yani. Bakın yine meyve satıcıları, bisiklet taksiler, rikşalar. Vietnam çok geleneksel bir ülke dostlar. Yani şu manzaraları herhalde sadece burada görebilirsiniz dünyada. İnsanların şapkası, o bisiklette sattıkları ürünler falan gerçekten çok böyle otantik, kültürel bir görüntü de var sokaklarda. Hello, what's your name? Victor, Victoria. Victoria, okay. Furkan. Furkan. Yeah, nice to meet you. Türkiye. Turkey. Turkey. Türkiye. Yeah, Turkey. Okay.
Türkiye'yi anlatması biraz zor oluyor. Türkiye onlar nasıl söylerse artık her haliyle söylemeye çalışıyorum yani. Geçen bölümde bisikleti süren amca 57 yaşındaydı dostlar. Bu abimiz de büyük ihtimalle 50'li yaşlarda falan olsa gerek. Hayat şartları insanları çok uzun yaşlarına kadar böyle ağır işlerle çalışmaya itiyor maalesef ki. Bakın dünya ünlü markalar. 100.000 dong sadece 4 dolar. Geçen bölümde bundan bahsetmiştim dostlar. Dünya ünlü markaların birçoğu Vietnam'da üretim yapıyor ve Vietnam sokaklarında bu ceketlerin, polarların, çantaların çok böyle uygun fiyatlara satıldığını görebiliyorsunuz. Şu ceketleri mesela aşağı yukarı 15-20 dolarlara alabiliyorsunuz. Genelde 450.000 dong ile 700.000 dong arası değişiyor fiyatlar. Bakın. Birebir orijinal kalitede bu ürünler. Çünkü hepsi Vietnam'da üretim yapıyor. Anladığım kadarıyla ya da söylenen üretim fazlası ürünleri bu şekilde piyasaya verdikleri ve sattıkları. Tabii işlerinde çakmalar da var ama Vietnam alışveriş çılgınlığının... Hey, how are you? Good. Vietnam, North Face. North Face. Original? Made in Vietnam. Made in Vietnam. How much for this one? This is 1 million and 700. 1 million and same? Yes, this and this is same. This Oh. 1 million 400. Oh, normally 700 this ones. This is the better quality. No cheaper and this one? This is 300. 300? 300. Bunlar 300'müş bakın arkadaşlar. Yani 10 dolar. Okay, thank you. Nice to meet you. Have a good day. Yeah, have a good day. Ne kadar güler yüzlü çıktı ya çocuk. Bak mesela bu dedi daha iyi kalite. Bu kaç dong dedi? 1700 dong mu dedi? Öyle bir şey dedi. Bakın hemen burada Nike'ın ürünleri satılıyor. Kumaşı o kadar iyi ki dostlarım anlatamam yani. Şöyle dokunduğunuzda o kaliteyi anlıyorsunuz. 4 dolar sadece bunlar. Hemen burada bakın tişörtler yine. Spor üstleri. Şapkalar. Bakın şöyle North Face'in bir şapkası. 100.000 Vietnam dongu sadece. Alışveriş için gerçekten mükemmel bir ülke arkadaşlar. Ben şu çantalardan bir tane 5 dolara almıştım. Geçen bölümde de bahsetmiştim bundan. Benim aldığım şu markaydı. Şöyle göstereyim bakın. Ufağından almıştım bunun. Altın kelime pazarlık arkadaşlar bu sokaklarda. Ne alırsanız alın pazarlık yapacaksınız. Bir şapka sordum az önce. Kadın 250.000 dedi. Sonra 100.000'e kadar düştü. Belki 75'e falan alırdım yani onu. Pazarlık yapıyorlar arkadaşlar. Bakın şöyle bir mağazaya girdim şimdi. Çantalar, ceketler, tişörtler ne ararsanız var. Şu çanta benim sırtımdaki çantadan. Ben bunu 15 dolara aldım dostlar. Aynısının farklı rengi. Şunları az önce bir yerde sordum. Bunların fiyatı 600.000 dongtu. Yani 25 dolar falan yapıyor. Bunlardaysa kaliteymiş. Yani 600'e sattıkları da vardı. 1 milyona sattıkları da vardı. Kumaşına göre değişiyor. Ama dokunduğunuzda hepsinin ne kadar kaliteli olduğunu ürünlerin gerçekten anlıyorsunuz yani. O dünyaca ünlü markaların 200-300 dolara sattığı ceketler burada 10 dolar 20 dolar işte. Tişörtler ne bileyim ceketler ne ararsanız yok pahasına satılıyor burada Vietnam'da. Çok ilginç bir olay olduğu için tekrar gösteriyorum bunu. Bakın mesela ne kadar kaliteli bir şey olduğunu hissediyorsunuz direkt. How much this one? 750. 750.000 dongmuş mesela şu dostlarım. Yani büyük ihtimalle 600'e falan alırsınız pazarlıktan sonra. Bakın karşıya geçtim. Şöyle bir ceket 400K dostlar. Alta karşılığı yazacağım tam. Az önce kadının 750 dediğinin daha kalın hali, kışlık hali bir de 400 burada. Rüzgarlıklar var. Şunlar 250.000 dong. 10 dolardan bile daha az yapıyor. Acayip ucuza satıyorlar. Ya no, thank you.
Adam ne sordu duydunuz mu? Kamera açıkken yanıma geldi. Uyuşturucu istiyor musun diye sordu adam. Normalde hep oluyor da böyle ilk kez oldu ya. Yani kamera açıkken direkt geldi. Ot ister misin, uyuşturucu ister misin diye. Çok ilginç ya Vietnam. Ne diyeceğim bilmiyorum. Şimdi çok güzel bir kafe gördüm burada dostlar. Kruvasanlar var, sandviçler var. Bir fiyatları göstereyim çıkmadan. Bakın 60 bine 2-2,5 dolar gibi bir şey buradan işte çikolatalı, sade vesaire kruvasanınızı alabiliyorsunuz. Sandviçler var. Vietnam sandviçiyle çok meşhur. Onlar da 2 dolardan daha az bir fiyata tekabül ediyor. Bakıyorum kahveler de yine 2-2,5 dolar civarı. Şöyle bir geçelim içeri. Hello. Bir manzaramı göstereyim arkadaşlar. Geçen bölümde hemen şuradaki kafede oturmuştum. Bugün de dedim onun karşısına geleyim. İçerisi böyle çok dar bir alan. Gerçekten ufak bir oturma alanı var ama 3-4 katlı bir bina ve şu manzara gerçekten çok güzel yani. Hanoi'nin o kaosunu güzel bir şekilde izleyebiliyorsunuz buradan. Vietnam sandviçiyle meşhur bir ülke dostlar. Yani bu sandviçleri her yerde görüyorsunuz. Hemen şurada bile hatta satıyorlar. Ve şu manzaraya karşı 2 dolar ya bakın. Etli sandviç var mesela 2 dolara. Daha özel farklı sandviçleri var 1,5-2 dolar yine. 45-50 bin Vietnam dongu. Bakıyorum şöyle Nutellalı değişik bir krep yapıyorlarmış. O da mesela 3 dolar yine. Yani fiyatlar oldukça uygun. Burada bir kahve yanında bir tatlı bir şey yediğiniz zaman taş çatlasını ödeyeceğiniz 5-6 dolar yani. Ve şu manzara için gerçekten çok ucuz. Ve şöyle bir lattem geldi dostlar. Bu galiba 65 bin Vietnam donguydu. Yani 2 dolardan biraz fazla. 2 dolar 20 sen falan galiba. Bir tadına bakacağım şimdi. Vietnam dünyanın ikinci büyük kahve ihracatçısı ve üreticisi. Brezilya'dan sonra en büyük kahve üretimi burada varmış dünyada. Eğer ki bir gün Vietnam'a yolunuz düşerse Hanoi'de adım başı kafe göreceksiniz ve gerçekten hepsi çok kaliteli kafeler. Şöyle bir tadına bakalım kahvemizin. Çok iyi. Normalden bir tık daha yumuşak. Normalde biraz daha sert yapıyorlar. Daha güzel oluyor ama bu da fiyatına göre mükemmel ya. Fiyat performans olarak bakarsam yani çok iyi. Ve sandviçim de geldi. Şöyle göstereyim. Vietnam'a geldiyseniz bundan mutlaka yemeniz lazım. Ülkenin milli yemeği denilebilir neredeyse. Bir po dedikleri noodle çorbası, bir de bu dostlar her yerde satılıyor. Şöyle bir tam göstereyim. İçerisi tamamen peynir dolu. Bir ısırık alacağım ortadan direkt. Çok iyi. Bayağı iyi. İçerisi full et dolu. Şöyle göstereyim. Hatta bölebilirsem böleceğim. Şuna bakar mısınız? Full et dolu ve sebzeyi falan da iyice doldurmuşlar. Aynı zamanda peynirli. Bayağı iyi. Bakın şimdi. Malzeme full dolu. Ve şu sadece 50 bin dong. 2 dolardan daha az. Özellikle kahvaltıda çok iyi gidiyor. Ya ben şu olayı seviyorum Vietnam'da. Ekmek burası eski bir Fransız sömürgesi olduğu için var. Sandviçi de herhalde zamanla kendileri geliştirmiş. İyi de olmuş yani. Asya'da ekmek bulabileceğiniz çok nadir ülkelerden bir tanesi burası. Hem eti lezzetli hem de içindekiler bayağı iyi. Benim bayağı hoşuma gitti. Nasıl sandviç yapılacağını gerçekten biliyor Vietnamlılar. Neyse, afiyet olsun. Şimdi dışarıya attık kendimizi dostlar. Bir tane motor taksi çağırdım ben.
hemen buraya gelecek şimdi ve Hanoi'nin en sembol noktalarından bir tanesine gideceğiz. Tren sokağına gideceğiz. Saat 3'ü 20 geçe, yani yaklaşık bir 25 dakika sonra tren geçecekmiş. Böyle ortasından trenin geçtiği, kafelerin, barların olduğu çok güzel bir sokak. Daha önce ben akşam saati gitmiştim oraya. Bir de şimdi gideyim gündüz gözüyle göreyim istiyorum. Işık da iyiyken beraber bir de oraya göz atalım bakalım. Hanoi'nin en turistik yerlerinden bir tanesi nasılmış görmüş oluruz birlikte. Evet, şimdi Hanoi trafiğinin içerisinde ilerlemeye başladık. Gideceğimiz yol dostlar yalnızca 2 kilometre ve motorun ücreti de yalnızca 19.000 Vietnam Dong'u. Yani ne yapıyor derseniz çok ucuza geliyor ya. Yani gerçekten çok böyle sembolik bir paraya tekabül ediyor. Yani herhalde 70-80 sente geliyor. İşte 25-30 liraya falan gidiyoruz kısaca. Motor taksiler Vietnam'da çok ucuz. Bisiklet taksiye bineceğim derseniz onlar daha pahalı, daha turistik bir şey olduğu için. Ama bu motor taksilerle Hanoi'de her yere çok ucuza gidebiliyorsunuz. Bu arada dostlar, motor taksi ucuz ama ben motor satın alacağım derseniz de ucuz. İkinci el motor almaya kalktığınız zaman fiyatlar 200-250 dolardan başlıyor. Motorun kalitesine göre, modeline göre, markasına göre 300-400 dolarlara, 500 dolarlara kadar çıkabiliyor tabi. Ama ya şöyle önümde giden gibi bir scooter alacağım derseniz 200 dolara falan alırsınız büyük ihtimalle. Ben ilk Vietnam'a geldiğimde 250 dolara scooter alıp ülkenin kuzeyini komple gezmiştim ve Hanoi'ye geri dönmüştüm. 2000 kilometreden fazla yol yapmıştım. Yani motor alıp gezmek bu ülkede gerçekten çok mantıklı çünkü çok ucuz. Sonrasında da satabiliyorsunuz yani. Şöyle bir yere geldim şimdi dostlar. Karşımda yüzlerce bar var, kafeterya var. İnsanlar evlerinin altına hep kafeterya yapmışlar. Bakın üst katta çamaşırlarını asmışlar. Alt katlar hep böyle kafeterya. Komünizm bayrakları, Vietnam bayrakları yine her yerde. It's okay, thank you. Şimdi trene bir 5-10 dakika kalmış zannedersem. Hemen sokağa girmemiz lazım çünkü tren gelmeden önce kapatıyorlar oraya girişi. Şuradan bir yerden bakınacağım şimdi. Tren sokağına atalım kendimize bakalım. Bu arada sokak hemen buradan itibaren başlıyormuş dostlar. Ben burada başladığını bilmiyordum buranın. Ben daha önce iki tarafta böyle kafelerle çevrili bir kısmına gitmiştim. Burada böyle bir yer olduğunu bilmiyordum ya. Bakın tren buradan geçiyor. Siz direkt şurada yanında oturuyorsunuz. Şöyle bir kenara geleyim ben. Sabah 7'de başlıyor galiba ve akşam 10'a kadar sürekli belli aralıklarla tren geçiyor bu sokaktan dostlar. Hemen şurada ileride şimdi sağlı sollu kafeteryalar başlıyormuş. O kısma doğru ilerlemeye çalışıyorum bakalım. Tam olarak o gelmek istediğim kısma ulaştım şimdi dostlar. Işıklar, etraf rengarenk görüyorsunuz. Ya gerçekten çok ikonik bir yer. Güzel bir nokta. Şimdi boş yer bulabilirsem buradaki mekanlardan bir tanesine geçeyim oturayım istiyorum. Tren geleceğinden dolayı tıklım dolmuş durumda burası. Boş yer bulmak bayağı zor olacak gibi. Umarım şanslıyızdır. Sokak bitti neredeyse bu arada. Arkadaşlar yer bulmak imkansıza yakın şu anda. Yani tıklım burası. Gerçekten çok erken gelmeniz lazım. Bakar mısınız? İnsanlar gruplar halinde fotoğraf çekiliyor. Sosyal medyanın popüler ettiği yerlerden bir tanesi yine. Biliyorsunuz böyle yerler bir anda patlıyor, bir anda popüler oluyor. Ben de gerçi buranın popülaritesinde artık pay sahibi olmuş olabilirim yani. Tekrardan burayı paylaşarak. Giderek artan bir şöhreti var ya buranın ilginç bir şekilde. Ama çok erken gelmeniz lazım gibi. Yer bulması bayağı sıkıntılıymış. Arkadaşlar bin bir zorluktan sonra zar zor oturacak bir yer bulabildim yani. Şöyle göstereyim. Çok dar bir alana geçtim. Bir tane meyve suyu söyledim ve
Çanlar çaldı. Birazdan tren ortamızdan geçecek böyle. Trene bakmaya geldik yani. Buranın olayı bu. Fiyatlardan bahsedelim birazdan. Yaklaşık 3 dolara 80 bin donga bir meyve suyu söyledim ben. Manzarayı merak ediyorum. Bekliyoruz bakalım böyle. Şimdi tren geçeceği için masaları topluyorlar. Çünkü tren çarpabiliyor bu masalara. Olabildiğince alanı genişletmeye çalışıyorlar. Ama şu kadar aramız var yani trende. Nasıl olacak merak ediyorum. Ve şu anda tren ileride gözüktü dostlar. Tren geliyor sonunda. Herkesi böyle içeriye doğru attılar. Oturmamız gerekiyormuş. Çok güzel. Çok güzel. Ve sonunda tren geldi dostlar. Bakın şimdi. Hey! Abi çok yakın. Şuna bakın. Çok yakın. Ve bitti arkadaşlar. Tren bu şekilde gözüküyor. Zannedersem büyük treni. Çok bilmiyorum açıkçası. Ama çok ikonik bir yer ya. Bakın şimdi bütün masalar, sandalyeler, her şey geri gelecek. Hayat normale dönüyor tekrardan. Herkes treni çekmeye çalışıyor. Bayağı uzun bir trendi. Güzel bir andı yani. Güzel bir an olmuş oldu benim için de. Daha önce Hanoi'ye geldim ama şu olayı görmemiştim. Bunu yapmamıştım. Bu sefer yapmış oldum yani bunu da. Ve şöyle göstereyim. 80 bin dongluk meyve suyum geldi. Baktım dostlar, alkollü içecekler, biralar mesela 80'den başlıyor. Meyve suları 70-80 genelde. Ne bileyim, kokteyller var. 7 dolardan falan başlıyor onlarda. Fiyatlar bu kadar turistik bir yer olmasına rağmen bayağı uygun. Yani gördüğünüz oturacak yer bulamadım. Bildiğiniz tropikal meyve suyu. Tad olarak fena değil. Biraz fazla şeker basmışlar. Çok iyi değil ama ya bu tarz bir yerde normal bence. Zaten çok meyve suyu içilecek bir yerde değil burası. Ama fiyat performans olarak fena değil. Kahveler bu arada yine 2 dolar, 2,5 dolar civarı. Şehrin belki de en turistik sokağında bile fiyatlar genel olarak bu şekilde. 3 dolara, 4 dolara bir şeyler içebilirsiniz burada rahatlıkla. Şunu içeyim, kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar, artık bu güzel noktaya veda vakti. Bayağı bir oturdum burada, bir dinlendim, kendime geldim. Bol bol fotoğraf çektim. Kendi fotoğrafım yok ama burayı çektim, size gösterdim. O yeter yani. Bir dışarıya atalım bakalım kendimizi buradan şimdi. Trafik kilit yine. Hemen burada 1,5 dolara bir tane daha motor taksi çağırdım dostlar. 2 dakika içinde burada olacak. Şöyle fiyatı da göstereyim hatta bakın. 35 bin Vietnam dongu. 1 dolar 26-27 bin. 35 bine 2,5 kilometre yol gideceğiz yine. Merak edenler için arabayla giderseniz fiyat ne kadar onu da göstereyim. Direkt uygulamadan gösteriyorum bakın. Araba diyor, ekonomik olanı galiba bu. 37 bin dongmuş yani. 3-4 bin dong daha pahalı sadece dostlar. Hiçbir şey. Bakın şurada 44 bine var. 37 bine var. Yani 1,5 dolar ya. Arabayla gitseniz de, motorla gitseniz de aşağı yukarı aynı fiyatlar. Evet. Tekrardan bu çılgın trafiğe çıktık. Kask önemli. Kaskımızı takalım. Çok koruyacağını zannetmiyorum herhangi bir durumda ama biz yine de takalım. Dostlar bu şekilde 2 kilometre daha ilerleyeceğiz bir sonraki durağımıza doğru. Ve yine Hanoi'nin en güzel noktalarından bir tanesine geldik arkadaşlar. Manzaraya bakar mısınız? Muhteşem gözüküyor ya.
Birazdan artık motorumuzdan ineceğiz ve etrafı keşfetmeye başlayacağız. Ve Hoan-Kiem Gölü'nün dibinde bulunan bir başka göle geldim dostlar. Hemen şurada ileride balıkçılık yapan yerel insanlar var. Böyle şapkalarını takmışlar. Ellerinde ağ var ve çok ufak bir salla gölde açılmışlar. Şehrin ortasında balık tutuyorlar. Hemen şuradaki tapınağı görmeye geldim ben. Bu tapınak 545 yılında yapılmış çok eski bir Budist tapınağı dostlar. Oldukça yaşlı, tarihi bir tapınak kompleksi. Bir de böyle gölün ortasına yapılmış. Dedim hem geleyim size burayı göstereyim hem de tekrardan bir doğanın içine atalım kendimizi. Hanoi'de bu olayı çok sevdim ben. Tamam, şehrin trafiği kaotik, şehrin merkezinde korna sesleri, motorlar falan her yerde. Ama 10 dakikalık bir sürüşle buraya kadar gelebiliyorsunuz. Kendi motorunuzu da kiralayabilirsiniz bu arada. Sürekli benim gibi taksi çağırmanıza gerek yok. 150 Vietnam donguna falan, yani 6 dolara falan motor kiralayabiliyorsunuz günlük. Tayland gibi ya da ne bileyim çevre ülkeler gibi buradaki çok ucuz. Şu seyyar satıcıların arasından tapınağın içerisine geçeceğim ama şöyle bir sorun var. Şortla girmeniz yasakmış bakın. Diyor ki burada bu şekilde kıyafetlerle giremezsin. Hemen burada örtü kiralayan teyzelerimiz var. 2 dolara örtü kiralıyorlarmış. 3 dolar 4 dolar verirsen de alabiliyormuşsun direkt. Öyle yapacağız artık. Tapınağımızın girişi bu şekilde. Bu arada çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şu tapınağın kulesine bakar mısınız? Çok güzel bir pagoda. Pagodanın her katında ayrı Buda heykeli yapmışlar ve yukarıya doğru çıktıkça o heykeller küçülüyor. İnan çok enteresan bir şey dostlar. Yani 545 yılında insanları böyle bir tapınak yapmaya itebiliyor. Dünyanın her yerinde bu böyle. Asya'da bu tapınaklarda bunun örneklerini görüyorsunuz sürekli. Bir de iç kısmını göstermeye çalışacağım buranın şimdi. Aşırı derecede fotojenik bir yermiş bu arada. Bakar mısınız, her tarafta böyle kule gibi şu duvarlardan yapmışlar tapınağın etrafına. Çok iyi duruyor ve direkt şurada fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Ya bu tapınakların büyük çoğunluğu inanılmaz fotojenik yerler. Hani Budizme inanan insanlar da gelip burada fotoğraf çekiliyorlar. Her ne kadar büyük bir çoğunluk ibadet için gelse de yerel halktan da fotoğraf çekilmeye gelen çok insan var. Çünkü gerçekten güzel yapılar. Çıktığım tapınak hemen şurası ve karşıya geçeyim dedim. Kafamı bir çevirdim. Şurada da bir Budist tapınağı varmış dostlar. Tapınaklar her yerde yani. Şöyle bir trafiğin içinden karşıya atacağım kendimi ama Vietnam'da her karşıya geçmeniz ayrı bir challenge. Gerçekten bu ülkede karşıya geçebilmek bayağı zor. Şimdi şu manzarayı şöyle bir göstereceğim size. Gölün diğer tarafı. Ve burada da yine çok güzel bir manzara var. Şu deniz bisikletlerinden kiralayıp gezebiliyorsunuz burada. Fiyatını bilmiyorum. Eğer öğrenirsem bunu da söylemeye çalışırım. Özellikle böyle hava kapalı olduğu günlerde aktivite yapmak için gelinebilir yani buraya. Güneş de yok, hava da hafif serin. Gayet güzel bir seçenek yani. Bakın hemen burada gölün kıyısında balık tutuyorlar. Şu manzarayı sürekli görüyorsunuz Vietnam'da. Şehrin ortasında, hello. Şehrin ortasında böyle göle gelip balık yakalamaya çalışıyor insanlar. Geçen geldiğimde bir sürü kişi vardı böyle. Hatta yanlarına oturmuştum ben burada. İnsanlar çok sıcakkanlı. Yabancıyı gerçekten çok seviyorlar Vietnam'da. O yüzden yerel insanlarla diyalog kurması çok rahat. Bu ülkenin sevdiğim yanlarından bir tanesi yani bu da. Şimdi şöyle göstereceğim arkadaşlar. Bir saati bir kişi için 50.000 dongmuş. Thank you. Biletimizi aldık.
Herhangi bir tanesine binip gidecekmişiz buradan. 50.000 dong nedir ya? Hani 2 dolardan daha az yapıyor. Bir saat boyunca şu deniz bisikletiyle gezebiliyorsunuz. Tek başıma biraz tuhaf olacak ama dedim yapalım ya bunu da. Arkadaşlar ben şimdi deniz bisikletinin içerisine geçtim ama çok tuhaf oldu yani böyle tek başıma. Şöyle bir alan var benim pedal çevirdiğim. Normalde millet 2 kişi çeviriyor. Böyle bir şey yapmışlar buraya. Tek başıma romantik yolculuğa çıktım resmen gölde. Aga be. Bileti satan kız şöyle bir baktı. Tek başına mı yapacaksın dedi. Evet dedim. Bir şey demedi öyle. Şurada yalnız tek insan olabilirim yani. Yalnız başıma ne işim var benim burada gerçekten bilmiyorum şu anda. Ama kız arkadaşınızla geldiğinizde gayet güzel aktivite yani. Şu an mesela yanında Amber olsa çok güzel olurdu yani keyifli olurdu ama tek başınıza böyle yalnız gelince biraz tuhaf geldi. Şöyle giderken ben Vietnam'daki konaklama fiyatlarından da bahsedeyim arkadaşlar. Vietnam'da konaklama çok uygun. Yani konaklama konusunda da dünyadaki en ucuz ülkelerden bir tanesi olabilir Vietnam. Arkadaşlar Hanoi şehri başkent olduğu için burada konaklama bir tık daha pahalı. Ama eğer ki ben Da Nang'a gideceğim, Hoi An'a gideceğim, işte ülkenin kuzeyine gideceğim falan derseniz fiyatlar bayağı düşüyor. Şöyle hafif bir gideyim ben. Tek başınıza yorucu oluyormuş biraz bu. Hanoi şehrinde özel oda konaklama fiyatları 12-13 dolarlardan başlıyor. Ama ben gerçekten iyi, kaliteli bir yerde kalayım dediğiniz zaman fiyatlar tabii ki haliyle 20 dolar, 25 dolara kadar yükseliyor. Ama gerçekten burada günlük 25-30 dolar gibi fiyatlara güzel bir odada konaklayabilirsiniz. Bana inanmıyorsanız girip hemen işte Booking.com olur, Hotels olur, Hostels.com olur, ne bileyim Agoda olur. Web sitelerinden bakabilirsiniz. Hanoi'de gerçekten 25 dolara, 20 dolara, belki 30 dolara çok güzel yerlerde konaklayabiliyorsunuz. Ki ben bu arada 13 dolara bile çok güzel bir yer buldum. Özel bir odaydı ve odanın büyüklüğü çok güzeldi. İçerisinde televizyon vardı, her şey vardı. Ama ben daha sonra hostelde kalmayı tercih ettim. Biraz daha bütçemi arttırayım derseniz 35-40 dolarlara bayağı lüks yerlerde konaklarsınız burada. Farklı şehirlere gittiğinizde, Halong Bay'a gittiğinizde 20 dolara orada gerçekten çok iyi bir yerde kalabilirsiniz. Da Nang'a gittiğinizde gerçekten orada 20 dolara çok iyi bir yerde kalabilirsiniz. Fiyatlar genelde konaklama için de bu şekilde. Dedim madem gölün ortasındayız, deniz bisikletine bindim ben böyle boş gidiyorum. Konaklama fiyatlarını da anlatayım size. Gerçekten Vietnam gezebileceğiniz en ucuz ülkelerden bir tanesi. Ve bu ülkenin muhteşem bir doğası var. Hanoi şehir, güzel bir şehir, fena olmayan bir şehir ama Vietnam'ın kuzeyine çıktığınız zaman, plajlarına gittiğiniz zaman, ne bileyim dağlarını, pirinç tarlalarını gezdiğiniz zaman bambaşka manzaralarla karşılaşacaksınız. Mükemmel bir doğa göreceksiniz. Benim hayatım boyunca unutamadığım yerlerden bir tanesidir mesela. Sapa, Ha Giang, Cao Bang. Mükemmel yerler var Vietnam'da. Eğer ki macerayı seven biriyseniz Vietnam sizin için bence mükemmel bir durak. Yani gezerken çok keyif alacağınız bir ülke. Ama eğer ki ben plaj tatili istiyorum, işte ben denize gireyim, 5 yıldızlı otelimde kalayım, her şey dahil olsun falan diyorsanız o zaman dostlar Tayland var. Ne bileyim Endonezya var, Bali Adası var, Filipinler var, farklı alternatifler var. Vietnam biraz daha böyle macera perestlere hitap eden bir ülke. Ama ben bu yönünü çok seviyorum Vietnam'ın. Şehir yaşantısından ziyade bu ülkede doğa muhteşem. Umarım bir gün Vietnam'a gelirsiniz, buraları gezersiniz, tadını çıkartırsınız bu güzelim ülkenin. Ve bu bilgilerin de size az çok faydası olur dostlar. Biraz daha süreyim ben. Sonra artık kaçalım şuradan.
Arkadaşlar şu anda çok meşhur bir pizzacıya geldim burada. Benden başka hiç kimse yok içeride, garip bir şekilde. Buraya önceden rezervasyon yaptırıp gelmeniz gerekiyor. Çünkü çok popüler bir yer. Ve 5-6 farklı konumda yerleri var. Dünyanın en iyi pizzasını yaptıklarını iddia ediyorlar. Vietnam'da en iyisi zaten onlar. Adını alta yazarım. Reklam değil, kesinlikle tavsiye sadece. İçerisi biraz karanlık gözüküyor. Fiyatları bir göstereceğim arkadaşlar direkt. Bakın şöyle 150 binden başlıyor fiyatlar ve 330 bine kadar gidiyor. Yani 7 dolarlardan başlıyor. 10 dolar, 15 dolara kadar yemek yiyebiliyorsunuz. Mesela makarnalar var. 150, yani 6-7 dolar. Pizzalara bakıyorum direkt. 250 bin, 207 bin, 8 dolar falan. İsterseniz 2-3 pizzayı karıştırabiliyormuşsunuz. Bakın mesela şöyle peynirli bir pizza göstereceğim yakından. Abi 10 dolar, yani yaklaşık olarak orta boyu bir de. Yine 10 dolar, 8-9 dolar. Ve burası şehirdeki en meşhur yerlerde arkadaşlar. 7 katlı bir bina burası. 3-4 katı restoran. Ve burada bile yani 10 dolara kocaman bir pizza alabiliyorsunuz. Bakın şu pizza 6 dolar falan. Hatta şöyle 5 dolara bile var. Şöyle ışığa doğru bir geldim. Bayağı romantik bir ışık var. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Happy hour varmış şu anda. Bir içecek aldığınızda bir içecek de bedava. Bakın alkollü içecekler, alkolsüz de var zannedersem. 100 bin veriyorsunuz, 4 dolar veriyorsunuz. Bir tane de bedavaya alıyorsunuz yanında. Çok iyi arkadaşlar, yani bakın 79 bine de var. Yani 3 dolara 2 tane alkollü içecek içebiliyorsunuz. Alkollü diye belirtiyorum çünkü alkollü içecekler daha pahalıdır, yani bu dünyanın her yerinde böyle. Ama burada çok ucuz. Şimdi şöyle bir içeriği göstereceğim size dostlar. Bakın hemen burada pizzaları nasıl hazırladıklarını görebiliyorsunuz. Pizza fırınları da hemen şurada, yani gözünüzün önünde pişiriyorlar. Böyle ilginç bir konsept yapmışlar restoranın içerisinde. Pizzanızın nasıl piştiğini de görün diye. Hemen burada da oturabiliyorsunuz bu arada. Hani isterseniz direkt buraya oturup pizzanızın yapılışını izleyebiliyorsunuz. Az önce içerisi çok karanlıktı. Dedim böyle bir telefonla göstereyim size. Herhalde böyle çok daha iyi belli oluyor içerisi. Bayağı lüks, böyle elit bir restoran yani dostlar bulunduğum yer. Bakın hatta şöyle ana caddenin üzerinde yer alıyor. Bu arada şöyle bir kokonat sipariş ettim ben. Hindistan cevizi sipariş ettim ve bunun fiyatı da 2 dolardı sadece. Tam 2 dolar, 55 bin Vietnam donguydu. Yani şöyle bir yerde bile 2 dolara bir şeyler içebiliyorsunuz. 5-10 dolara yemek yiyebiliyorsunuz Vietnam'da. Tamamen mecburiyetten geniş açıya geçiyorum çünkü kamerayı sabitleyemiyorum burada. Şöyle dışını temizlemişler. Mükemmel. Hindistan cevizi suyu. Ya şunu içerseniz 2 dolar. Alkollü içecek bira falan içerseniz 3 dolar. Meyve suyu içerseniz 2,5 dolar. Gerçekten her yerde böyle arkadaşlar. Bakın şehrin merkezinde bir şeyler yedik içtik. Fiyatları gösterdim ve nispeten lüks bir yerdeyiz. Hatta nispeten değil, lüks bir yerdeyiz direkt. Burada da fiyatlar böyle. Hani arada uçurum yok. Maksimum 1-2 dolar oynuyor fiyatlar. Bu olayı sevdim ben Vietnam'da açıkçası. Çok uygun fiyatlara çok güzel şeyler yiyip içebiliyorsunuz. İki ülkede konaklama da çok ucuz. Tur yapacağım derseniz turlar da çok ucuz. Günübirlik mesela Halong Bay'e, ülkenin en güzel yerlerinden birisine tur satıyorlar. Ve turun fiyatı gidiş geliş üzerine 3-4 yıldızlı tekne yolculuğu dahil 35 dolar falan dostlar. Yani 30-35 dolara thank you. 30-35 dolara çok iyi yolculuklar yapabiliyorsunuz. Ne bileyim, acayip turlara katılabiliyorsunuz. Bu arada 20 dolara da bulursunuz belki ararsanız. Çok iyi yani. Ve arkadaşlar şöyle bir göstereceğim. Pizzam geldi.
Ben yarım tavuklu, yarım da 5 farklı peynirli pizza söyledim. Normalden bir tık daha pahalı benim söylediğim pizza. Çünkü ikiye böldürdüm. 2 farklı çeşit söyledim ve bir tık daha pahalı çeşitlerdi. Ama bayağı iyi duruyor yani şu görüntü. Şöyle bir boyutu belli olsun pizzanın. Bayağı iyi abi. Hemen şöyle peynirlisinden bir dilim alarak başlıyorum denemeye. Şöyle bir göstereceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Peynir aroması sonuna kadar geliyor. Tat bayağı iyi arkadaşlar. O peynir tadı buram buram geliyor. 5 farklı çeşit peynir var şu pizzada. Bu arada şunu bir göstereceğim. Pizzanın yanında bal verdiler. Doğal bal diye yazıyor üzerinde. Bunu anlamadım yani ne alaka. Bir de şöyle chili oil abi, direkt chili yağı. Çok az bir şey dökeceğim bundan. Çünkü bu bizi bağırtabilir yani burada. Gerçekten çok fena yapabilir bizi. Şimdi şöyle tavuklusundan bir dilimleyeceğim. Deniz yosunu ve tavuklu ilginç bir karışım. Daha çok böyle Asya'ya özgü gibi. Bram bram okyanus tadı var. Ağzımda okyanus var şu an. Japon denizi var ağzımda. Ama hamur çok ince, tat güzel. Tad olarak bayağı iyi arkadaşlar. Hani o kadar çok böyle mükemmel, dünyanın en iyi pizzası falan değil. Hani ben onu geçtim. O biraz için reklamıymış ama gerçekten güzel. Farklı bir pizza yediğinizi hissediyorsunuz ve çok hafif. Bu kadar malzeme olmasına rağmen şurası ne tutacak gerçekten bilmiyorum. Çünkü tam fiyatlara hakim olamadım böyle bakarken. Ama taş çatlasın tutacağı arkadaşlar 12 dolar falan yani. Fiyat mükemmel. Performans da mükemmel bence. Bu kadar elit bir yerde direkt ellerimle yiyorum ama bir şey olmaz herhalde. Ve şöyle arkadaşlar hesap geldi. 334.000 Vietnam dongu. Alta tam karşılığını yazacağım. Yani şöyle güzel bir yerde, meşhur bir yerde bu fiyata yemek yiyebiliyorsunuz. Herhalde 13 dolar falan tuttu. Ki içecek de dahil buna. 2 farklı pizza çeşidi yedik. Bence iyi fiyat. Pizzalar sadece 10 dolar tutmuş bakıyorum. İçecekle beraber galiba 12-12,5 dolar gibi bir şeye geliyor. Çok iyi bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz fiyat hakkında? Ve gördüğünüz üzere etraf karardı. Işıl ışıl oldu. Hey. Thank you. Sabahki dayım ya acaba? Ona benziyordu. Dostlar, burada masaj salonları var. Ve 1 saatlik vücut masajı bakıyorum 300.000 Vietnam dongu diyor. Yani ne yapıyor derseniz 12 dolar. 1 saatlik masajı 12 dolar karşılığında yaptırabiliyorsunuz burada. Masaj da Vietnam'da oldukça uygun. Tayland kadar ucuz değil ama bakın adım başı masaj salonları var ve fiyatlar gerçekten fena değil yani. Ortalama 12 ila 15 dolara masaj yaptırabilirsiniz. Şöyle ben yürürken bir yandan etrafı göstereyim istiyorum size. Hem son böyle videoyu bir toparlayayım hem de siz de akşam saatleri de etrafı görün biraz. Arkadaşlar aslında benim Vietnam'a geliş sebeplerinden bir tanesi de dişimi yaptırmak istememdi. Benim azı dişim bundan 1,5 ay önce falan çok kötü ağrı yapmaya başlamıştı Tayvan'dayken ve orada da yaptıramamıştım. Sonrasında oradan Japonya'ya biletim vardı ama Japonya'yı da çok hızlı geçmek istiyordum. Orada da buna fırsatım olmamıştı. Ve ben Japonya'ya gitmeden önce araştırmaya başladım. Nerede uyguna yaptırırım diye. En sonunda baktım Vietnam'da çok ucuz. Tayland'da mesela pahalıydı. Tayvan'da pahalıydı. Ne bileyim fiyatlar genel olarak bayağı yüksekti. En azından benim için. Sonrasında baktım Vietnam'da bayağı uygun. Dişime benim kanal tedavisi yapılması gerekiyordu. Üzerine de kaplamaya ihtiyacım vardı. Bildiğiniz sağlık turizmi için aslında ben Vietnam'a geldim. Yani hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Sağlık turizmi için ülke değiştirdim resmen. Ve arkadaşlar normalde başka ülkelerde fiyatlar 3 katı falanken Vietnam'da ben 1/3 fiyatına yaptırdım.
Dişim için bir temizlik yaptırdım önce. Sonrasında 4 farklı kanal açarak kanal tedavisi yapıldı azı dişime ve ardından da üzerine kaliteli bir kaplama yapıldı. Yani burada yaptırabileceğim en iyi kaplamalardan bir tanesini yaptırdım. Porselen ve hepsinin fiyatı toplam $300 arkadaşlar. Fiyat iyi mi, kötü mü, artık ülkemizden daha mı uygun yoksa daha mı pahalı, onu siz yazarsınız. Çünkü ben fiyatlara çok hakim değilim. Ancak yakın çevrem, ailem vesaire fiyatların çok iyi olduğunu söyledi. Bunu da anlatıyorum. Çünkü yarın öbür gün gelirsiniz, başınıza bir şey gelir burada. Ne bileyim, bir hastane ihtiyacınız olur, dişçiye ihtiyacınız olur. Bana yazanlara en azından bu kliniği tavsiye edebilirim diyecektim ama yani psikolog da tavsiye edeceğim artık. Çünkü sağlam bir psikolojiye ihtiyacınız var şu trafikte. Bakın burada şöyle bir hastane var arkadaşlar. Kruvasanlar falan burada 20.000 dong, ne bileyim tiramisu satıyorlar mesela. Şöyle göstereyim, 30.000 Vietnam dongu, $1. Cheesecake'ler var galiba şurada, $1 yine. Şuradaki her şey $1 ya. Fiyatlar gerçekten uygun. Hello. Bakın burası her zaman kalabalık oluyor. Şöyle çikolatalı pastane ürünleri satıyor. Ve bunun tanesi 75 sente falan geliyor arkadaşlar. Arkada pişiriyorlar hemen. İnsanlar bazen önünde buranın bayağı sıra oluyor yani. Gerçekten abartmıyorum. Bayağı kalabalık bir yer. Bakın burada bir tane daha var. Ve millet görüyor musunuz? Motorla geliyor buraya. Önünde sıra oluyor işte. Hayat hiç durmuyor burada. Sürekli devam ediyor Hanoi'de. Bazen güzel, bazen yorucu ama genel olarak bence keyifli bir şehir. Bakın şu olayı göstereyim. Masayı sandalyeyi atıyorlar sokağa. Burası bir restoran mesela. Tatlı satıyor, meyve satıyor, şeker kamışı satıyor. Yani ne ararsanız var. İnsanlar çok rahat. Sokakta böyle yüzlerce restoran var. Özellikle hafta sonu her yerde bu tarz restoranlar görüyorsunuz. Rahatlığını seviyorum bu ülkenin. Son olarak şundan da bahsedeyim. Ben Vietnam'a gelmeden önce arkadaşlar eSIM aldım. Telefonum eSIM'e uygun bir telefon. O yüzden genelde eSIM alıyorum artık ülkelere gitmeden önce. Çünkü havalimanında uğraşmıyorum. Sponsor falan değil bu arada. Hani böyle girdim konuşmaya. Direkt kendim internetten bulduğum bir eSIM'di. Ve arkadaşlar 15 günlük 100 GB internete toplamda ben $22 ödedim. Ya gerçekten Vietnam'da bu eSIM olayı da çok ucuz. Normal sim kartı hiç bakmadım ama aklınızda bulunsun. İnternetten çeşitli web sitelerine bakabilirsiniz. Evet dostlar, bayağı bir konuştum. Yani artık boğazım ağrıdı. Uzun bir video oldu zannedersem. Gündüzüyle, gecesiyle size Hanoi sokaklarını göstermeye çalıştım. Ve olabildiğince yani bildiğim her şeyi anlatmaya, aktarmaya çalıştım fiyatlar hakkında. Artık yorum sizin. Buraya kadar videoyu izlediyseniz videoyu beğenin, kanalıma abone olun bence. Bunu hak ettiğimi düşünüyorum en azından. Kendinize dostlar çok çok iyi bakın. Hepinize Vietnam'ın başkenti Hanoi'den sevgilerimi, saygılarımı gösteriyorum. Sonraki videolarda Vietnam'da ve farklı ülkelerde görüşmek üzere.